Rahmetli babaannemin evi. Şurada koca bir ceviz vardı. Tabii yerinde yerler esiliyor. Bu sene söktüler. Eski en güzelinin köylerinden birisi burası. Kapı orijinal eski haliyle yıllardır olduğu gibi duruyor. Böyle çekerek eski kilitler çekmeden olmazdı. Şu mekanizmada kilitlenmediğinde direkt açma için. Yuvaklarımız. Merhaba arkadaşlar. Gezginin rotasında bu hafta artık kış ayındayız. Kar yağışı bekliyoruz. Havalar soğudu. Gidecek mekanlar da açıkçası azaldı. Artık video yoğunluğumuzda biraz düşer haliyle. Bugün neredeyim? Bugün babamla beraberiz. Babamın küçüklüğünde özellikle çok gittiğimiz, bir iki kere gittiğimi, böyle 5-6 kere gittiğimi hatırlıyorum ama hayal meyal dedemizin, rahmetli Ahmet Çetin dedemizin mekanı vardı. Dedi Bağ değil mi? Gözet taşının karşısı. Gözet taşının karşısındaki Dedi Bağ'ına şöyle bir ziyaret edelim. Oraları bir görelim dedik. Babam ara ara gidip oralarda kendi elinden geldiğince bir çevre düzenlemesi, bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Ben de açıkçası yıllardır görmeyince bir göreyim dedim. Kendisi de bir iki kere gelmiş geçtiğimiz günlerde. Bir de beraber gidelim dedik. Bakalım, buyurun seyre. Buralar normal aracın olmadığı eskinin eşek yolu. Bahçe arası. Bundan çıkarak Şıplıklı dediğimiz Dedi bölgesinin çıkış noktası var aşağıda. Oradan gelen yol. Biz Dalamaz mevki dediğimiz kısımdan geliyoruz. Aşağıya doğru inerek. Haliyle yine yollar kullanıldığı için izler belli.
Buradan mı iniyoruz baba? Neyse. Yoldan geçersek daha iyi olur. Tamam, sen nasıl dersen baba. Ben bayağıdır çocukluğumuzdan beri gelmediğimiz için bildiğimiz yok. Ağaçlar yapraklarını döktü. Biz de yeni öksürüğü hastalığı atmaya çalışıyoruz. Öksürükten dolayı, verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Açıkçası ben de 5-6 yıl öncesinden de böyle bir sıkıntım vardı. Kuru öksürük. Hastalıktan iyileştikten sonra öksürük uzunca bir süre de demeyeyim yani, kış boyunca rahatsız eder. Devamlı öksürürüm. O tekrar geri geldi. Kurtulmuştuk illetten. Bakalım atlatamazsak bu kış bol öksürüklü geçecek gibi. Buralar şöyle göstermek gerekirse, gördüğünüz gibi ağaçlıkların arasında seki mandallar var. Buralar tamamen eskiden insanların ekip diktiği, ürettiği alanlar. Şu yukarıda şöyle göstermek gerekirse, biraz hava kapalı. O yüzden kameramızda bozuyor görüntüyü bazen. İleride kuru bir çam ağacı var. Ben küçüklüğümde hatırlıyorum, o çam ağacı yaştı. Şimdi tamamen kurumuş. Buralar yol. Buralarda düzenleme yaptın mı baba hiç? Sen de düzenledin mi? Ha. Babam yol sevdası var. Daha da yol yapar. Sever. Amme hizmeti. Buralarda da çok uğraştı. Emeği yoğun yani. Görüyorsunuz sonbaharın yaprakları. Şöyle göstermek gerekirse de burası dere yatağı. Bahar aylarında eriyen kar sularıyla buradan yoğun bir şekilde su gelir. Şöyle bakarsanız yatağın büyüklüğünden gelen suyun oranını da hesaplayabiliriz. Bayağı yoğun su geliyor yani. İşte bakılmayınca buralar ne oldu? Virane oldu. Gördüğünüz gibi taş kümbetleri. Belki de burası kümpetten ziyade eskiden bir bağ evinin temel taşı alanı olabilir. Ormanlık alanı oldu buralar. Bakarsan bakmasan daha olur. Değerli bir bölge. Tabi değer derken kime göre değer, kime göre değersiz. Bu taraftan mı baba? Evet. Evet. Babamın kendi bir yol rotası var. Evet. Oradan gidiyoruz. Diğer iki taraftan gitsek olmaz değil mi düzlemesine? Düzlemesine ağaçlardan eğilecek. Burası ağaçlardan eğilmeden direkt gidebileceğimiz bir güzergah. Evet. Eline sağlık baba, güzel olmuş. Çocukluğumdan beri babam buralarla uğraşır. Emek verir. Açıkçası baktığınızda dağın başı, ama ne için değerli derseniz işte babanın emeği var. Baba için de babasının tarlası. Ondan dolayı değerli. Değilse dağ başında yol olmayan bir alan. Evet. Sınırı burada başlıyor mu baba? Burada başlıyor. Bak burada başlıyor.
Bağın ortasında koca bir taş bloğu var. Bunu bilmiyordum. Şu yan taraf bizim değil mi? Oraya başkasının mı? Kimin? Nazlı'nın Mehmet'i. Nazım'ın. Ha, çam ağacı onların yani. Kuru çam ağacı onların. Ben bizim bağda var biliyordum bak. Baba. Mandallar gördüğünüz gibi 8. Baba üzüm var mıydı burada? Üzüm çok. Üzüm yedik de. Yani davar sürüsü, sığır sürüsü. Pardon. Koyun sürüsü. Davar sürüsü derken mahve. Belli bile değil asmalar. İşte artık bir şey kalmamış canım. Bir şey kalmadı. Bir şey kalmamış. Tek tük olur da. Huyu çok önemli. Tulumbadan çekilir de ekmeğini eklenir. Yani uzun seneler. Şurada kalan bir armudumuz var. Oh. Burası. Evet, çadır. Ha, burada bir baraka alanı varmış. Eskiden kalma. Niçin aklıma gelmedi? Ne aklına gelmedi bu? Üç bir ev yaparım ben buraya. İşte toprak. Şöyle Ha. suyla kaş. Yani şu otlarla beraber karıştır. Müthiş bir ev. Babam Salak kafam benim. bağ evi yapmayı düşündü bile. Hemen projeler canlandı. Evet baba bakalım bakın şöyle. Koy kafamın içine. Yaparsın inşallah baba ya. Yol bel olsa güzel olur burası da. Yol bel olsa güzel olur da yok. Belengem. Hani deli yolu var ya. Hı hı. Oranın ipi, bu depremin hizasına çıktığı yerden buraya kadar Nazlı'ya yani şu şeye kadar yol getirilebilir. Elma ağaçları kuru. Evet bu da kuyumuz. Kuyu bayağı derinlikte. Ama çok az bir suyu var baba ya. Hep böyle. Yani oğlum mu böyle bir tane? Hmm. Yani şunu şey olsun diye, hani şunu tekrar yerine koyuverdim de borusu iner diye olmadı. Kuyumuz da var. Şu yukarı kısım da buraya mı ait? Şu şey var ya, hay Allah, Musa'nın yani şey var ya, komşusu, Bizim değil yani. evin komşusunun Ha. evi. Tamam bizim değil yani. Evet karşıdan da davar geçiyor. Davar sürüsü. Sesleri duyuluyor. Kavak ağacı duruyor. Tabanda su olduğu için yine tabandan besleniyor. Bakın şurada da var. 2 tane kavak ağacı. Bir zamanlar buralar değerliymiş ve ekilip dikiliyormuş. Ha burası bostan mı vardı bu? Bostan, burası. Kemerim üstü. Hmm. Şimdi geldi tamamı ekeceğim. Bir kısmını domates, biber. Ama işte Diğeri de nohut gibi. tellemedikten sonra baba burada malmelal durdurmaz. Dediğin gibi. Yani karşıdan gördüğümüz gibi bak sürü geçiyor yani. 2 gün sonra sürü sürü buradan çobanlar dikkat etmedi miydi?
Davar buradan geçerken ektiğin, diktiğin her şeyi dağıtır atar. Şu gördüğünüz tarlaların hepsi zamanında ekilip dikilen verimli araziler. Şu an boş yatıyor. Şu karşıda bakın elma ağaçları, eskinin ağaçları kurumuş, yerlere yatmış. Yani sağlam ve ayakta. Gördüğünüz gibi buralar tamamen tımarlı tarla modunda duruyor. İçinden çok fazla ağaç büyümemiş. Yani güzel bir yol çalışması olsa, bir şeyler olsa buralar ayağa kalkar. Doğru değil mi baba? Biraz emek verirse bir şeyler olur değil mi buralar? En mükemmel olur. Londra asfaltı gibi olur yani. Evet. Aklıma bir şey geldiği zaman peşinde ona bağlı şeyler aklıma dizilip geliyor. Maşallah baba. Aynen. Babamı beraber gelince burada değişik düşünceler hasıl oldu. Bağ evini ayağa kaldırmak, ondan sonra tarlayı tımar etmek gibisinden değişik düşünceler oldu. Tabi bu tarz bir şey olabilmesi için buralar verasetli bir yerler. Görüşüp edip para harcanılabilir. Evet, gördüğünüz gibi manzara güzel. Evet, bir bağ evinin ölen yeri gördüğünüz gibi küçük ama burada vakit geçirirken başı sokabilecek, eşyaları koyabilecek alan. Şöyle kare bir alan. Şu gördüğümüz kısım muhtemel kapının olduğu yer. Üstü ağaç yapraklarıyla kaplı muhtemel. Bu şekilde. Ama tabii şu an atıl. Şöyle buradan bakarsak burası başkalarının tabii. Şöyle aşağıda köyümüz var. Bozkır'a doğru. Manzara güzel. Bir bağ evi öreni. Burası bayağı büyük. Kimin baba burası biliyor musun? Apıl evi. Apıl evi. Apıl dayının. Apıl dayı. Gördüğünüz gibi ören yeri odunlarıyla yani kaldırılabilecek halde. Baba burada bir tamam, sıkıntı olmaz. Şırana dediğimiz bakın burada şey var. Evet. Şırana alanı. 1953 diye bir tarih var orada. Temelat duvara kazınmış. Üzüm şıra çıkarır, üzüm kaynatır. Burada üzüm kaynatıp hem bağda mala melala bakıp tamam. Bağa melala bakıp dilim dönmedi. Üzüm çıkardılarmış. Burası hareketli, bereketli bir bölge dediğimiz gibi. Ama tabii gördüğünüz gibi enkazı kalmış artık mazide. Ne buldun baba? Düven taşı. Düveni harman kaldırırken iki çift öküzüne koşulur. Ve bunu da o düven dediğimiz şeyin de bu taşlarla yani mermer taşı bunu da içine çaklı olur. Samanı tenesi çıkarılmış olur yani. Tahta bir aparatla düven taşında bunun tahtanın aşağısında bu olur. Üstüne de çocuklar çıkardı değil mi ağırlık olarak? Çocuklar bir hafta büyükler. Büyükler. Yani yeşeyle falan vesaire yapılırsa hani o, yani harman kaldırılırsa o başka yani. Aynen. Eskinin bereketli alanları. Düven taşı. Bu bölgelerde dedenin her tarafında bizim bağda olduğu gibi kuyu alanları var. Tabi bakın burada kuyuda su yok.
merdivenlerini görüyorsunuz. Basamak basamak basa aşağı inip kuyunun içini temizleyebiliyorsunuz bu şekilde. Tabii şu anda su yok. Bakın burada da bir kuyu var. Ama burada bakın su var. Yosunlarından belliydi. Burada çok dipte de değil. Derinliği de var bayağı baba. Bayağı su var burada. Tabii bizim bağ evinde de bağ kuyusunda da vardı. Az da olsa. Burada da var. Demek ki yani baharın tamamen dolu oluyor buralar baba. Kullanılmış olsa ne kadar olur? O da tartışılır da. Yine ihtiyacı görecek şekilde, su ihtiyacını görecek şekilde kuyularda su var yani. Bugün muhtemel havaya bakarsanız ya yağmur yağacak ya kar yağacak. Dedim baba. Gündüz yağmaz. Bugün yağmaz mı gündüz? Gece yağabilir. Tamam bakayım baba. Köpekleri niye sevmem baba? Yani her yerde hav üzerine şurlanacakmış gibi gelir. Sinsi bir şekilde. Ama domuzları severim. Çünkü iyi komşulukları var. Bu komşuluğu nerede yapıyorlar baba sana? Tarlada geceli gündüzdür çalışırken yani bir tarafta ben bir tarafta onlar o şekilde komşuluk yapardık. Babam için aksiyon komşuluk oluyor arkadaşlar. Yani gece yarılarına kadar yol bel yapar. Aynen. Düzüç dediğimiz bir alan var. Tabii biz istemesek de baba kafaya taktığı için gidiyor geliyor. Gece yarıları domuzlarla beraber takılıyor. Köpekleri sevmiyorum diyor. Ama domuzlara alışmış. Domuzlar da buna alışmış. Köpekler lüzumsuzluk yapıyor yani. Hav diyerek üzerine bir gelirler ya öl ya öldür kabilinden. Öyle bir davranışı sergiliyorlar. Onun için Köpekler saldırıyor diyorsun yani. o zaman bir şey yapacak zannediyorsun. Ciddi bir şeyler vurmak gelir insanın içerisinde. O gerçek. Yani can vurma şeyi. Sen de yapmıyorsundur canım da. Yapmaktan kaçınıyorum yani. Ama onlar sana yaramazlık yapıyor yani. Aynen. Köpeklerle böyle bir aksiyonu var babamın. Bakalım baba orası değil. Dalda 2-3 tane bereket kalmış. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek gerekirse dalında erik. Tabii düşmediği için uzanma şansımız yok. Kurdun kuşun nasibi. Yerde de bir şey kalmamış. Davarlar temizlemiş yani. Bakın küçücük bir ağız var burada. Ama aşağıya doğru şöyle bakarsanız devasa derinlikte bir kuyu. Yani dipte talaşlar da birikmiş. Bayağı malzeme birikmiş yani. Yılların yığıntısında hesap edersek en aşağı 2, 4, 6, 7 metre en aşağı var derinliği. Küçücük bir ağzı var. Ciddi tehlike. Fark etmeden aşağıya inme riski var karanlıkta. Mehmet Grossma motoruyla yol bel dinlemeden geliyor. Dedi bölgesinin sahibi diyebiliriz. Her taraf viran olunca lakabı Çavdar. Aksiyona gerek yok. Aleykümselam. Ne yapıyorsun ya? Bir bulamadın bizi. Anca. Karşıdaki kavaklık alanın ilerisinde çayırlıklar. Şöyle yanaştırmak gerekirse görüyorsunuz. Telli alan, yeşillikli bölge. Rahmetli Sabri Sevinç hocamızın yeriydi. Buraları telledi. Ağaçlarına bakım yaptı.
Yani en son hatırladığımda, en son geldiğimde bayağı tımarlı bir haldeydi. Artık orası da virane haline dönmüş. Mekanı cennet olsun hocamızın. Şöyle motosikletli Mehmet Kaygısız namı diğer Çavdar'ımızın kendisinin mekanına doğru gidiyoruz. Buralarda küçük küçük de olsa güzel çalışmalar var. Bunlardan birini de yapan Mehmet kendine bir bağ evi yapmış. Bayağı ekim dikim yapılabilecek halde tımar etmiş. Mehmet senin bölgede güzelmiş. Yola sıfır. Kuyu aşağıda galiba. Çıkarması panelle mi çıkardı? Yok hocam, su motoru. Su motoruyla. Evde güzel olmuş valla. Çardaklı. Aynı yayla gibi burayı yaptık. İşte vakit geçiriyoruz. Dediydin ya, yani buradan güzel YouTube içerikleri çıkar. Çıkar hocam. Burada sen çalışkan bir adamsın yani. Şu yaptıkların bile emek, Evet. yani gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada yoğun bir emek vermiş. Bu sene ektin mi? Bu sene ektim hocam, bayağı domates müşterim devamlı İstanbul oldu. Hadi ya, sattın da yani buranı. Yani sattım, yetiştiremedim bile, devamlı müşterim İstanbul oldu. Hep İstanbul. Maşallah. Ya bu topraklar yüzlerce yıldır boş, bereketli topraklar. Tekrardan ekildi miydi tabi. Yani bir değil, bin verir yani. Mehmet burada çubukları da Hocam bunlar işte köklendiriyorsun bahara galiba. hazırlık, baharın işte tutanları dikeceğiz. Orada var çubuklarımız. Bir şeylerle uğraşıyoruz artık hocam. Vakit geçiriyoruz. Allah kolaylık versin. Güzel olmuş ya. Burada kendine bir dünya yaratmışsın. Öyle hocam. Şöyle- Sessiz. Şöyle bir göster bakayım ya. Şöyle alana bir konuşalım bakayım. Ne yaptın, ne istedin buralarda? Buralarda çilek var. Bura sarımsak ektim. Şimdi sarımsak ekleyeyim. Üst tarafları aktardım. Bahara hazırlık artık. Nazar çektim böyle toprağa. Dinlendirmeye koydum. Baharın artık buralar gene domates ekeceğiz. Geçen Salatalık. sene nasıldı verim? Domates. Geçen sene diktiğine ekledim hocam. Deneme amaçlı. Diktiğine olmadı. Ama bu sene yanlığına ektim. Çok güzel. Yani artık deniyoruz onun. Nasıl daha verim olduğunu, nasıl daha çok verim veriyor. Ona bakıyoruz. Yanlamasına güzel oldu. Verimi güzeldi ama değil mi? Güzeldi Domateslerin. bu sene. Yani burada toprak bakir, temiz. Ağaçları da ekmişsin. Ağaçlar diktik hocam, artık biz yemezsek bile kurt, kuş, hayvan yesin. Evde yapmışsın maşallah. Burada olduktan sonra ne yapacaksın? Köyde kahvede bilmem ne Hocam burada vakit. daha güzel. Yayladan daha iyi burası. Sessizce. Daha ulaşılabilir. Evet, Aynen. daha ulaşılabilir. Sessiz. Bir bereketli olsun bakalım. Sağ olun. Seneye düşünüyorsun artık değil mi YouTube kanalını? İnşallah hocam başlayacağız bu işe. İnşallah inşallah. Yapacağız biraz, çekim bakalım. O zaman Bahar- çekime başladığında da bir geliriz. Geliriz Tanıtma hocam. videosu çekeriz inşallah o zaman burayı. Ekim zamanında böyle çapa zamanında, sürüm zamanında kademe kademe çekimleri yapalım. İnşallah. İnşallah bakayım. İşte toprak biraz gübre, yani dediğimiz ters istiyor. Onu da artık kendi malımızdan temin ediyoruz. Sen çalışkan adamsın ya. Şey vermiyorum, ilaç olarak kullanmıyorum fazla, kimyasal. Güvercin gübresidir. Bununla şey yapıyorum. Keçi de var, inek. Onun arkada inek, var. genellikle güvercin gübresi. Maşallah tam teşekkürlüsün. Aynen abi. İsim neydi? Hasan Ali Hasan Ali. Soy isim? Doğanay. Doğanay. Maşallah davarlar senin mi? Bizim eniştenin ya. Ha, Mehmet'in yani. Ya maşallah. O da geliyor. Motorize. Geldiği yere baksana abi. Ona yol olması gerek yok. Taşın Koç kaynatsın.
Oğlum bunu bana veriyorsun da bak gözlükten kırılırsa karışmam bak. Bir şey olmaz. At çantaya at da. Şey yapan diyor. Kayınço da bu işi biliyor belli. Artık öyle Tam bir donanımlı. Kayınçoyu İstanbul'dan çaldım geldim burada çoban yaptım ya. İstanbul mu iyi, bura mı iyi? Ben zaten köyde büyümüyorum abi. Köyde büyümesin. Ben normalde Köyde toprakta de vardır canım. Arkadaşlar. Dıngır 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 dıngır. Ninni gibi. Ninni gibi. Terapi. Gönlü olsun, şen olsun diyerek bugün kendi atasının yerine gittik. Hemen güzel çalışma düşünceleri aklında oldu. Şunu yapalım, bunu yapalım. Bakalım ya nasip diyelim. Gönlü olsun, mutlu olsun. Onun mutluluğu bize yeter. Çünkü yani elden gelen bir şey yok. Umarım arkadaşlar videolarımızı beğenmişsinizdir. Videomuzu yorum, beğeni ve paylaşımla desteklerseniz çok memnun olurum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Baba günümüz nasıldı? Günümüz çok iyiydi. İyi oldu değil mi? Ata yadigarlarını toprağa gördük beraber. Evet, bir istisnai o yer oldu yani. İyi bakayım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bugünkü videomuzda bir devrin bereketli, değerli, para eden mekanları ama günümüzün viranı, yani tamamen atıl duruma düşmüş mekanlarındaydık. Bir babamın değer verdiği, babamın babasının yani dedemin de değer verip zamanında baktığı ama viranı dönmüş tarladan çıktık. Bu bölgedeki alanlarda geziler düzenledik. Şimdi belirtmek isterim. Daha önce bir videomda da kısa bir değinmiştim ama kapsamını anlatmak isterim. Babam akli yönden rahatsızlığı var. Yani öyle olunca biraz önce de kendisi de anlattı. Dedikleri gerçek. Durduramıyoruz kendisini. Durduramadığımız için gece yarılarında çıkıyor evden. Ondan sonra dağda bizim şu anda ormanlık viran olmuş bir hatta tapu kaydına geçilmediği için devlet arazisi haline gelmiş bir alan var. O alanda ekim dikim yapıyor. Yani ekim dikim dedim de yol yapıyor açıkçası. Yollar kendince burada dedenin bağ evinin bağının olduğu yerde de gördüğünüz gibi temellerini düzeltiyor falan filan. Kendince bir çalışmalar yapıyor. Gece yarıları yapıyor bunları. Öyle olunca diyor yani biz de rahatsız oluyoruz açıkçası da ama yapacak bir şey yok. Baba bu. Laf anlamıyor. Domuzların içinde. Ben diyor şu alanda diyor mesela farz misal şu orada çalışıyorum diyor. Şurada da diyor domuzlar diyor kendileri takılıyorlar diyor. Onlar bana zarar vermiyor diyor. Aksine gördüğünüz gibi köpekten yani insanın dostu olan köpekten rahatsız oluyor. Ya böyle biz de babaya istediği gönlüne göre vakit geçirelim. Burası Dalamaz bölgesi. Dalamaz'dan
Aşağıdaki görünüm olduğu yer. Burası şu an çekim yaptığımız yer. Dedenin son kısmı, Dalamaz'ın başlangıcı diyebiliriz. Şanlı bayrağımız var. Kaygısız Çavdar ailelerinin diktiği. Şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Tabii bir taraftan da hafiften yağmur başladı çilemeye. Tamamen çekim boyunca kapalıydı. Artık yağmur vakti.